Artık bundan sonra gelip gittikçe eski çilek bahçemiz, şimdi patates, soğan, sarımsak ektiğimiz ve çileklerin de olduğu bahçemizi sulamamız lazım. Belirli aralıklarla geldikçe sulama ihtiyacı hasıl oldu artık. Bilmiyorum, inşallah yine yağmurlar yağar da sıkıntı yaşamayız. Hafiften şöyle suladım bostanlarımızı. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkese her türlü desteği için sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve belirtmek isterim, yani videonun başında yanlış anlaşılmak istemem. Yani mesela bazı abilerimiz var, ablalarımız var. İşte babamı, büyük ustamızı çok yoruyorsun gibisinden yorumlar yazıyorlar. Allah razı olsun, ben onlara kesinlikle demiyorum. Yanlış anlaşılmasını istemem. Onlar babamı düşünüyorlar. Babamı düşündükleri için bu şekilde yorum yazıyorlar. Ben onlara seviniyorum hatta. Kızmak yerine seviniyorum. Yani çünkü ben de babamı elimden geldiğince kolluyorum. Bu daha yeni alıştırmaya çalışıyorum. Hep dediğim gibi. Geçen gün yani gerçekten nahoş bir insan. Daha önce de birkaç kere bu tarz şeyler oldu. Yani bu tarz bir açıklama da yapmak istemiyordum. Yani yerelde biliniyor zaten ama genel itibariyle bilinmesine gerek yoktu yani. Ama yani insanlar baktıklarında yanlış değerlendirip suizan yapıp ve olmadık ithamlarla yorumlar yazabiliyorlar. Geçen gün dediğim gibi hassizin teki, yani yaşadığımızı, neyin ne olduğunu bilmeden yani bir yorum yazdı. Sosyal medyada özellikle dolanan bir paylaşım var. Benim yaşadıklarımı, benim yaptığım yollardan gitmedikten sonra, benim dertlerimi çekmedikten sonra diyor, beni yargılayamazsın. Beni yargılayacaksan yaşadıklarımı yaşa, gittiğim yollardan git, ondan sonra beni yargıla diyor. Orada belirtildiği gibi, yani bu sözün güzelliğinde belirtildiği gibi, yani şöyle yüzeysel baktığımızda, yani genel itibariyle şöyle bir babasıyla beraber dağda bir şeyler yapmaya çalışan bir insan diye değerlendiriliyor. Ve baktığınızda yani önceden eleştiriler de oldu. İzah ettim durumu. Yani öyle bir şey olmadığını. Babamı yönlendiriyormuşum gibi bir algı oluştu. Yani arkadaşlar belirteyim. Yani bunun gerek yok ona. Yani bilmiyorum. İzleyenler, anlayanlar olmuştur. İlla ki olmuştur. Ama baktığınızda babamda herhangi bir sıkıntı yok gibi, ama yani aklı yönden rahatsızlığımız var. Belli zamanlarda ciddi sıkıntılarımız oluyor. Ama normalde baktığınızda babamda hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Bu daha evinde de, yani beraberken de yani gerçekten güzel oluyor. Yani babam burada stres atıyor. Yani insanlarla, gelen misafirlerimizle hasbihal ediyor, sohbet ediyor. Yılların içine kapanıklığını burada babam aştı. Yani ben olumlu bir etkisini gördüm. Yani işte burada babama işte şöyle yap, böyle yapalım, şöyle edelim derken yanlış kelime kullanmış olabilirim. Yani bu benden de kaynaklanıyor olabilir, bir şey diyemem. Yani siz izleyenler bizden daha iyisiniz. Çünkü biz konuşuyoruz, bir anda baba şunu yapalım, bunu edelim demişimdir. Bu yönlendirme olarak algılanmıştır. Ama öyle bir şey yok. Velev ki, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Önceki videolarda da yüzeysel söyledim. Babam takıntılı. Psikolojik tanısı da paranoid psikoz diye geçiyor. Zamanında raporunu almıştım. Bir iki kere hastanede yattı. İnsanların yani internetten bakıldığında tanısından anlaşılır. Yani insanlarla ilgili sıkıntılar var, kaygılar var. Bu daimi o sıkıntıları, kaygıları atıyor.
Şöyle söyleyeyim, ben babamla geçirdiğimiz vakit sayısı çok az. Yani tamam, YouTube'dan gelir elde edilebiliyor. YouTube, buna benzer şeyler var. İlla ki olabilir. Olursa, nasip olursa inşallah kazanırız. Ama şöyle bir şey var. Benim önceliğim, ben yıllardır video çeken bir adam. Enerjimin ne diyeyim, 50'sini, %60'ını 2005'ten beri, 2005, evet, 2005'ten beri video fotoğraf çekerek, web sitesi yaparak, işte habercilik yaparak, e, bu tarz paylaşımlarla video, YouTube'da kazanç dediğimiz olayın esamesi okunmazken ben çekimler yapıyordum arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Bir ilgi, şevk, azim var orada. Bir istek var. Ben bu isteğimi ne yaptım? Benim daha iyi yapmamdaki amaç bir. Babam ata yadigarıydı burası. Yani babama dediği, işte burada bir evimiz olsaydı demişler. Büyük evimiz. Onu yad etmiş olduk. Onun için güzel oldu. Babam atasının isteğini yerine getirmiş oldu ve açıkçası babamla devamlı hasbihal oluyoruz. Gidiyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gidip geliyoruz köye gidip geldikçe, ama nedir? 1 saat, 2 saat, hadi bilemedin 3 saat, 4 saat. Onun harici ne yapıyorduk? İşte gidiyorduk, geziyorduk, sağa çekiyorduk, solu çekiyorduk. Yani yine haber yapma, köyü gezme, sağ sol gezme olayları vardı. Bu dağ evi olayı açıkçası ne yaptı? Benim babamla olan vakit geçirme olayımı, ne diyeyim, haftada 1-2 kereden daha fazla, yani daha da artırdı. Telefon trafiğidir, işte gidip gelmelerdir dediğimizde, yani haftanın belki 2-3 günü devamlı olarak gün boyunca çekimli videoydu derken gidip gelebiliyoruz. Babam yani nedir? Daha önceden tabii ihtiyacını karşılıyorduk, ama e, tabii yanlış anlamayın, evladız, görevimiz. Babamız rahatsız olsa da büyüğümüz. Yani iyi ki var. Varlığına şükürler olsun diyorum. Rabbim annemizin babamızın eksikliğini göstermesin. Yani bu ihtiyaçlarını görüyoruz, ama burada daha farklı bir olay oldu. Nedir? Yani ben şöyle özetleyeyim. Köydeki emirlerimizin dediği itibariyle diyelim, köyde etkileşimde sıkıntımız vardı. Ciddi sıkıntımız vardı. Yani insanlar babamdan imtina ederdi. Yani burada sağ olsun misafirlerimiz geldi. Yanlış anlamayın. Buyurun gelin. Babamdan da çekinecek bir durum yok. Şöyle, ben varken, yani nedir, organizasyon yaparken babam rahatsızlığının olduğu bir evredeyse zaten ben o tarz bir şeyde ben kendim de şey yapmıyorum. Kendi haline bırakıyorum. Ama normal şekilde geldiğimizde sizinle muhabbet ederek, gördüğünüz çekimlerde Hasan El kardeşim geldi, bir ailemiz geldi, yani eş dostumuz geliyor ediyor. Bu insanlarla olan buradaki diyalog ve benim devamlı olarak yaptığım telkinler sonrasında, ya babam köyde etkileşime girmezdi. Sabah namazlarına camiye gitmeye başlamış. Vakit namazlarına gitmeye başlamış. Yani gerçekten güzel bir şey. Yani insanları ben anlayamıyorum. Yani eleştirerek, bilmedikleri bir şeyde suizan yaparak ve yani kibar bir dille, efendilikle yazarsın, çizersin veya da sorarsın. Özel başka kanallar da var. Yani Instagram'dan yazabilirsin veya da telefon numaramız çoğu yerde var. Yani bir şekilde ulaşıp sorabilirsin. Yani sen herkese umuma açık bir yerde insanları rencide etmen, yani olan şevkine kadar. Babam bazen böyle sinirli ifadeyle bakıyor. Belki ondan rahatsız oluyor insanlar, bilmiyorum. Yine de bir şey diyemiyorum o konuda. Ama babamın yapısı gereği o. Ve şöyle, önceki videolarda dedik. Bizim köyümüzün üst kısmında Duziç dediğimiz bir yer var. Yani yol bel yok. Yine daha önümüzde belli bir aşamaya kadar geliyoruz. En fazla 800, 1,5, bilemediğimiz yani 1,5, ya en fazla 1,5 kilometredir. Civarı bir yürüme noktasındayız ve buradayız. Kapalı bir ev yaptık.
Yani burası çok güzel. Allah göstermesin tersi bir durum olsa, yağmur yağsa, çam dolu yağsa, bir şey olsa gidebileceği. Ben açıkçası ben istiyorum ki babam devamlı burada olsun. Ya yukarıdaki dağlarda, o dağların başında yollar, beller yapıp kendini harap edeceğini gelsin burada bir şeyler yapsın. Burayı canlandıralım, burayı güzelleştirelim ve bir şey olduğunda girebileceği bir yer olsun. Ya Allah göstermesin. Yani benim en büyük korkularımdan bir tanesidir. Yani kimse istemez. Önceki mesajlar yani videolarda yüzeysel değindi. Babama ben çok telefon aldım. Ya bir sürü telefon aldım. Bir sürü numara aldık, ettik ama hepsini de kullanmadı, kapandı, kaybetti, bir yerlere sakladı, koydu. Yani onda çözüm bulamadım. Yani babamla irtibat noktam sadece sabit ev telefonu. Evde olup denk getirebilirsem o şekilde haberleşebiliyorum. Ya şimdi babam bazen bir çıkıyor, günlerce kayıp. Yani son geçen videolarda bisiklet videosunda da bahsetmiştim. İstanbul'a çıkmış gitmiş. Mesela bak bir de bizim çocukluğumuzda ondan sonra Ankara'ya gitmiş. Buna benzer şeyler oluyor. Öncesinden bu dağ evi olmadan önce ne yapıyorduk? Bir yerlere gitti diye diyorduk. Bir hafta, iki hafta. Üçüncü haftadan sonra bir insan tedirginliğe kapılıyordu. Ha, tabii yine arıyorduk ama e, bir haftadan sonra illaki arıyorsun yani. Bu nereye gitti? Sabah akşam arıyorsun. Ulaşamadığında eşi dosta köyde soruyorsun. Yoksa yani ikinci, üçüncü haftası dediğim miydi zaten şimdi bilmiyorum. O zaman anneme haber verdi de mi gitti, vermeden mi gitti bilmiyorum. Ama şu an 3 hafta kaybolsa ben direkt Allah göstermesin başına bir şey geldi diye düşünürüm. Bu yukarıda başka yerlerde yol yaptığı yollarda, bellerde yani gece yarıları çalışıyor. Aşırı derecede çalışıyor, kendini mahvediyor. Bitiriyor yani. Oralarda Allah göstermesin başına bir şey gelse, Rabbim göstermesin kimseye. Ama yani nedir? Ne zaman arkasını arayacağım? Ne şekilde ulaşacağım? Nerede bulacağım? Ya ben diğer ki yerlerle uğraşmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden buraya önem veriyorum. Babam burada çalışsın. Burada uğraşsın. Allah göstermesin. Gün geldiğinde hepimiz öleceğiz. Baki olan yoktur. Ama babamın başına bir şey geldiğinde yani haber alamadığımda ilk arayacağım yer burası olsun. Benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi bu. Yani üzücü bir şey ama yani bir çözüm noktam olmadı şimdiye kadar. Yani şimdi insanlar seninle yani, dediklerini de demek istemiyorum yani. Ben benimle ilgili ithamlarda bulundu. Hoş, nahoş ithamlar. Gerçekten hoş değil. Bu tarz bir şeyden babamın rahatsızlığını dile getirmek. Babamın rahatsızlığı üzerinden bir söylem yapmak bile beni rahatsız eder. Yani rahatsızlığı var. Eyvallah ama Allah'a şükür görüyorsunuz arkadaşlar bu güzel bir ortamda hoş vakitler geçiriyoruz. Babam bir emek sarf ediyor. Ben burada babamla beraber emek sarf ediyorum. Belki inanmazsınız ama yani burada yaptığımız, babamla yaptığımız iş, babamın dağda yaptığı işin milyonda biridir yani, biridir. Kendini o dağlarda yıpratıyor, gece gündüz. Yani gece yarılarında, ayazda, karda, kışta. Yani babamın bir gözü gitti. Yani mesela görüyor ama çok az görüyor. Bunun sebebi de şöyle, yüzeysel bir anlatayım. Kış günü gidiyor, yol yaparım diye. Yol yaptığı yerde de büyük bir taş varmış. O balyozda gece yarısı yani eksi onlarda olduğu süreçti. O zamanlarda kış günü taş kırmış. Kırdığı taşın parçası da gözünü kaçmış. Yani bana da haber vermedi. Son vakit olsun kafası ağrısa arar. Ama o gün nedense haber vermedi. Öğleden sonra haberim oldu. Ve haberim olduğunda bu dediğim tabii 5-10 yıl öncesi belki daha fazla. Haberim olduğunda hemen Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hemen oradan saf suyla
temizlediler, taşı çıkardılar ama gözde zedelenme vardı. Hemen Konya Göz Hastanesi'ne gittik. Orada tedavi yaptık. Ameliyat yaptılar. Allah'ın izniyle bir sıkıntı kalmaz dediler. Ama dediler ayazlar, hava çok soğuk. Kesinlikle dışarıya çıkmayacak. Ve babama bu noktada telkinde bulundum. Ama yani bir gün sonra, 2 gün sonra öğrendim ki babam gece yarıları bize tamam dedi ama gece yarıları tekrar dağda taşta yine yol bel yaptı. Ve göz şu anda kendinden geçti. Bir gözü sıkıntılı yani. Ha, bulanık şekilde görüyor ama yani ciddi bir şekilde bir kaybımız var. Yani böyle yani bunu örnek olarak söylüyorum. Buna benzer yani ciddi sıkıntıları var. Ciddi saplantıları var o noktalarda. Yani diğer iki dağa gitmesindense ya burası bizim kendi yerimiz. Orada uğraştığı yer atıdan kalan bir yer ama devlete yazıldığı için bir sıkıntı. Burası kendinin kardeşleriyle olan bir yer. Ata yeri sahip çıkıyoruz. Yani, nedir? Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu bir kere çekiyorum. Bu videoyu da mümkün mertebe arka planda tutacağım, yayınlayacağım ama önemsiz bir video olarak arka planda tutacağım. Yani bir gerçekten üzücü ama yani bu tarz densiz yani hassiz yorum yazanlar yani eleştiri eyvallah. Başında da dediğim gibi yanlış anlaşılmasın, ben babama olan kıymet veren abilerimiz, ablalarımıza kesinlikle demiyorum. Onlar başımın üstünde yeri var. Babamı kıymetliyorlar, değer veriyorlar. Benim onunla kesinlikle lafım yok. Ama hakaret boyutuna geçen babama sanki farklı bir şey yapıyormuşum gibi değerlendirip de hakaret boyutuna geçen insanlar için çekiyorum bu videoyu. İşin özü bu. Arkadaşlar yani ben bu video çekerken ilk zamanda da bu tarz bir şey yapabilirdim. Yani bunun üzerinden istismar yapabilirdim. Yani görüyoruz yani internet mecrası bu tarz şeyler var. Yani benim öyle bir amacım yok. Önceki videolarda da yine hep dediğim gibi belirttim yüzeysel olarak. Benim için burası bir ana defteri. Ben video çekme ihtiyacımı, eğlencemi burada gerçekleştiriyorum. Video çekiyorum ve babamla vakit geçiriyorum. En büyük artı değeri. Normalden daha fazla vakit geçiriyorum. Yani güzel anılar biriktiriyorum burada. Yani burada yanlış anlaşılmalarla yani kırılmak da istemiyorum. Yani açıkçası yani gerçekten üzücü bir şey. Bu tarz bir şey yani babamın bu tarz bir istismar noktasında kesinlikle niyetim değil, yapmak da istemem. Yani çünkü video diyoruz, her zaman diyoruz videolarımızda. Yorum, beğeni ve paylaşımlarınızla destek olursanız videomuz daha fazla izlenir, daha fazla kitleye ulaşır gibisinden. Yani bunu diyoruz. Tabii illaki videomuz, yaptığımız emek, buradaki emeklerimiz sıfırdan bu bir davi yaptık. Kendimizce küçük bir ölçekli de olsa bir dağda bir ortam oluşturduk. Bahçe ekiyoruz, dikiyoruz, vakit geçiriyoruz, bir şeyler üretiyoruz burada babamla beraber. Güzel bir şey. Yani bilmiyorum yani babasıyla yani vakit geçirebilmek. Baba olarak ya ben de şimdi babayız. 2 tane evladım var. Açıkçası ben baba olarak babamla eskiden vakit geçiremiyordum. Geçirmezdik yani. Şimdi babam çıkardı. Rahatsız. Çıkardı. Akşama kadar yol ve dağda taşta. Ne zaman gittiği, ne zaman geldiği belli olmazdı. Sıkıntılı evrelerinde sıkıntılı durumlar da vardı. Şiddet eğilimi. Bu tarz şeyler de vardı arkadaşlar. Yani o tarz şeylere çok girmek istemiyorum. Gerek de yok. Böyle durumlar da vardı. Öyle olunca babamla paydaş olduğum çok fazla bir şey yoktu çocukluğumda. Ama şu an gerçekten güzel şeyler üretiyoruz. Yani güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yani ben dediğim gibi yani sağlık sıhhat hepimizde baki değil. Yani gün gelecek Rabbim ömür verirse yaşlılığı da var bu işin. Bilemeyiz tabii ömrün ne zaman biteceğini.
ne zaman nihayete ereceğini. Vaktimiz, ömrümüz varsa ileriki boyutta, yaşlılığımızda bu videolar bizim için de güzel anılar olarak bize kalacak. Evlatlarımız, çocuklarımız görecek bu anları. Yani bu noktası var. Ya bunlar güzel bir şey. Yani bu motivasyonumuzu, bu düşüncemizi yani bozacak insanların bozmaması için. Yine biz olsun bu videoyu görüp veya da yorum yazdıklarında bak arkadaş bunu yaz, bunu oku, izle. Ona göre yorum yaz. Eleştireceksen ona göre eleştir babında çektiğim bir video. Bugün tek başına geldim. Babama haber vermedim. Videonun amacı da burada rahat bir şekilde daire ortamında yaptığımız emeğin ortamında diyeyim. Video çekip size durumu izah etmekti. Mesela Anadolu'da neydi? Anadolu hayatı mıydı? Doğu'da bir hemşerimiz var. Onun videosunda da görmüştüm. Bir eleştiri. Benim yazdığım bir yoruma verip eleştiren bir adam vardı. O zaman da ciddi bir şekilde kafaya takmıştım. Hadi kanal sahibi hemşerimize ulaştım. Yani durum böyle böyle. Yani ben bu şekilde hiçbir anlatmıyorum etmiyorum çünkü. Anlatmaya gerek yok. Yani özelimiz bizde kalabilir. Yani şimdi babam mutlu burada. Yani belki ekranda o şekilde gösterilmiyor, algılanılmıyor ama yani babam burada şu ev daha büyük yapabilirdik. Daha büyük yapabilirdik. Yani gerçekten güzel vakit geçirecek büyüklükte bir ev haline getirebilirdik. Ama nasip olmadı. Niye? Çünkü babam yapmadı. Yani kafasına şurada küçük bir temel vardı. O temeli taktı. Yıktırtmadı. Yani işin özü ben o temeli yıkmaya kalktığımda bana üstüme doğru bayağı şey yaptı. Sinir atak yaptı. Yani ben kızdım gittim. İlk vesilesine bakarsak o temelden dolayı ben bu çekimi, bu tarz şeyi bile yapmaktan imtina edecek noktaya gelmiştim. Sonra düşündüm. Ya dedim babam durum belli. Burada bir şeyler paylaşacağız. Burada bir şeyler yapacağız. Amacımız belli. Niyetimiz belli. Babamın dediği gibi olsun. Gönlüne göre olsun dedim. Şimdi gel zaman git zaman kendine de diyorum bak daha büyük yapabilirdik dediğimde kendisi de üzülüyor. Yani bunun hesabında bu kadar büyük bir ev yapma düşüncesi yoktu. Çadırdan yani 2 tahtadan çalıdan böyle eski bağ evlerinden bir şey yapmayı düşünüyormuş. Ama onu ikna edemedik o süreçte. Böyle oldu. Ya uzun lafın kısası arkadaşlar yani durum bu. Yani babamın rahatsızlığı var ve bu rahatsızlığı burada doğal bir şekilde bir terapi. Yani ben internetteki şeylerden de farkındayım. Yani alternatif tıp dedikleri şeylerde babam belli bir yerde normal koşullarda kaynaşması lazım. Gelen misafirlerimizle de bu kaynaşma vesilesi oluyor. Yani gerçekten güzel oluyor. Yani mutlu oluyor. İnsanlarla diyalog. Yani babamdaki algı şu. Şuradan babam gidiyor. Köy meydanına falan mesela. O köydeki diğer insanlar kendi aralarında gülüyor, eğleniyorlar veya da bir şeylerden bahsediyorlarken babam oradaki gülmeyi kendini anlayıp ve sıkıntı çıkartabiliyor. Böyle bir durum var. Yani ama şu anda insanlarla diyalog kurdukça durumun öyle olmadığını, yani o şekilde bir şey olmadığını, normal bir şey olduğunu algılıyor veya uyum sağlıyor yani. Yani ben olumlu etkisini gördüm. O yüzden yani biz daha iyi çekimlerine devam edeceğiz. Yani hep dediğim gibi Allah razı olsun. Yorum, beğeni, paylaşımlarla destek olan abilerimiz, ablalarımız, küçüklerimiz yani hepsinin ellerine sağlık. Allah razı olsun. Yani sizlerin sayesinde kanalımız günden güne ilerliyor. Bu videoların YouTube mecrasında olduğu için bu videoyu sadece YouTube'da paylaşacağım. Kanalımıza girip izleyenler veya da dediğim gibi eleştirel yorum yapanlar görebilecek.
İzlenmesi çok önemli değil. Yani kanalımızda Allah razı olsun günden güne ilerliyor. Ama hiç kimse izlemese bile biz babamla burada yine bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. İçerik üreteceğim. Ben çekeceğim yani, ben seviyorum. Burada çekmesem dağda çekiyorum. Yaylada çekiyorum. Haber videosu çekiyorum. Yani çekimlere devam ediyorum. Yani benim en büyük eğlencelerimden bir tanesi. O eğlencemle babamı birleştirdim ve beraber bir içerik üretir hale geldik. Beraber vakit geçirir hale geldik. Sözün kısası, yani herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugünkü videomuzun amacı bu. Daha övgüne gelmemin amacı da buydu. Eksiklerimiz, gediklerimiz vardır. Hatalarımız vardır. İlla ki insan beşerdir, şaşardır. Hatalı durumlarımız oluyordur. Affola. Herkesten özür diliyorum. Allah razı olsun diyorum. Görüşmek üzere.